Merhaba sevgili yükselen oğlaklar ve burcu oğlak olanlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2021 yorumlarımı paylaşmak istiyorum. 2021 yorumlarıma geçmeden önce lütfen doğum haritanızı ve kalemi yanınıza alın ve ben anlatırken haritanızı takip edip notlar alabilirsiniz. Böyle daha faydalı olacağını düşünüyorum. Çok detaylı ay anlatmayacağım ama 2021'in sizin için ana gündemleri ne? O konular üzerinde durmak istiyorum. Zor bir yıl geçirdik ve 2021'i yine bu zor enerjilerle tüm dünya olarak giriyoruz. Evet, dünya olarak 2021 yine 20 gibi zor ama bireysel haritalarda pek çok fırsatlar var. Yeter ki biz bunları değerlendirmesini bilelim. Sizin için 2021'in ana gündemi ne derseniz, gelir kaynaklarınızda bir vurgu var tüm yıl. Hatta önümüzdeki 3 yıl gelir kaynaklarınız gündemde. Ayrıca sağlık konularına ve iş hayatınıza dikkat. 1 Ocak 2021 yükselen Oğlak Burcu haritası bu şekilde. Gördüğünüz gibi Güney Ay düğümü Yay Burcu sizin 12. evinizde. Kuzey Ay düğümü İkizler Burcu'nda ve sizin 6. evinizde. Yani tüm yıl tutulmalar sizin 6-12 aksınızda çalışacak. 6. ev konuları ne? Sağlığınız, iş yeriniz, çalışma hayatınız, iş arkadaşlarınız, evcil hayvanlarınız, size hizmet edenler, yanınızda çalışanlar yani, gündelik işleriniz, tadilat, tamirat gibi konular. 12. ev aynı zamanda karşısında çalışıyor. 12. ev konuları gizli düşmanlarınız, iş dünyanız, hastane, hapis gibi konular, psikolojiyle ilgili konular ifade ediyor. Kısaca tüm yıl tutulmalar burada. İlk tutulma 26 Mayıs 2021'de Yay burcunda bir ay tutulması olacak. Sizin iç dünyanızda olacak. Yine 6. evi de tabii ki çalıştıracak. Hem fiziksel hem ruhsal sağlığınızı etkileyecek olan bir ay tutulması sevgili yükselen oğlaklar. Öncelikli olarak içinizde siz sindiremediğiniz bazı konularda yeni kararlar alabilir ve sindiremediğiniz bu konularda sonuca gitmek isteyebilirsiniz. Bunlar az önce bahsettiğim gibi iş hayatınızla ilgili olabilir, iş arkadaşlıklarınızla ilgili ilişkinizle olabilir ya da hizmet aldığınız kişilerle ilgili konular olabilir, sağlığınızla ilgili konular olabilir. Örneğin bu tutulmayla artık sağlıklı hayata başlamak için uygun olmayan gıdalardan vazgeçme kararı alabilirsiniz. Bunun gibi de çalışabilir. 10 Haziran 2021'de Güneş tutulması var. 19 derece İkizler Burcu'nda sizin sağlık evinizde, gündelik işler ve iş hayatınızla ilgili evde, evcil hayvanlarınızla ilgili konuları ilgilendiren bir evde. Yine 12. evi de tabii ki aktif ediyor ve bu konuda bir güneş tutulması yaşıyorsunuz. Yalnız İkizler Burcu'ndaki güneş tutulması zamanı aynı zamanda Merkür retrosu da var. O yüzden işinizle ve kariyerinizle ilgili, çalışma arkadaşlarınızla ilgili, sağlığınızla ilgili, gündelik işlerinizle ilgili lütfen ani kararlar vermeyin. Yeni bir işe başlamak için uygun zaman değil. Yani imza atmayın ya da bir alışveriş yapmayın. Teknolojik cihazlarınızda arıza olabilir bu retro döneminde. Gündelik işleriniz artabilir. Tadilata başlamayın örneğin. Sorunlar yaşayabilirsiniz. Retro bittikten sonra bu konularda aldığınız kararları uygulamanız daha doğru olacaktır. Örneğin ameliyatlarınız olacaksanız ya da çok ciddi bir tedavi başlanacaksa bu sürece denk getirmemeye çalışın. Çünkü Merkür retrosunda aksilikler ve tersliklerle karşılaşırsınız. O nedenle retro sonrası hareket etmeniz daha doğru olacaktır. 19 Kasım 2021'de bir ay tutulması var ve 27 derece Boğa burcunda olacak. Sizin aşk, çocuklar konulu evinizde olacak. Aşk, çocuklar, sanatsal konular ve hobilerinizle ilgili olan evde 27 derece Boğa burcunda olacak ve 6. derece eve de, yani 6. evinize de yakın bir derecede, yani sağlık konusunu da etkiliyor. Orayı da tetikleyebilir. Aşk ve çocuklarla ilgili konularda aynı zamanda tabii 11. evi de etkiliyor. Sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız konusunda bazı sonlanmalar yaşayabilirsiniz. Ve bu konularda kendinizin dışında gelişen olaylarla da karşılaşabilirsiniz. Örneğin bir sevgiliniz varsa sevgiliniz sizden ayrılabilir. Bu şekilde de çalışabilir. 4 Aralık 2021'de bir güneş tutulması var. 12 derece Yay burcunda. Bu sizin iş dünyanızda
dünyanızda olan bir tutulma, güneş tutulması ve yine tabii 6. evi yani sağlık evinizi de etkiliyor. Yine 6-12 aksı çalışıyor. Bu tutulma ile siz yine iş dünyanızda bazı kararlar alabilirsiniz. Yine bu sağlığınızla ilgilendiren kararlar olabilir. Hem ruh sağlığınızda hem fiziksel sağlığınızda. Bu güneş tutulmasıyla içinize yönelmek isteyebilirsiniz. Size iyi gelecek şeyleri keşfetmek isteyebilirsiniz. Bunlar dua, meditasyon olabilir, yoga olabilir. Kendinizi şifalamak isteyebilirsiniz. Dediğim gibi sağlık evinde etkiliyor aynı zamanda. Kendinizi izole etmek isteyebilirsiniz. Kabuğunuza çekilmek isteyebilirsiniz. Yeni kararlar alacaksınız bu tutulmada. Bunları uygulamak için zamanınız da olacak. Güneş tutulmalar süresi uzundur. Bu kararlarınız aynı zamanda gündelik işlerinizle de olabilir, evcil hayvanınızla da ilgili olabilir, iş arkadaşlarınızla, iş hayatınızla da ilgili bir karar alabilirsiniz. Şimdi Merkür Retrosu'na geçelim. Bu yıl retrolar hava grubunda olacak. İlk retromuz Kova burcunda 30 Ocak 2021 ile 24 Şubat 2021 arası olacak ve Kova burcu sizin için sizin haritanızda 2. evinize düşüyor. Yani gelir kaynaklarınız, maddi konulara düşüyor. İlk retro burada. Gezegenlerin retro hareketlerini 15 gün önceden dikkate almanız daha doğru olacaktır. Yani bu enerji 15 Ocak'ta başlayacak. Çünkü gezegenler önce yavaşlar ve sonra geriye doğru hareket ederler. Bunu bu şekilde düşünebilirsiniz. Bu retro sürecinde, Kova burcundaki retro sürecinde iş hayatınızla ilgili yeni imzalar atmayın. Daha önce projelendirilmiş ve karar verilmişse ve o güne, o zamana denk gelmiş bir imza varsa elbet atabilirsiniz. Ama o dönemde, retro döneminde yeni iş anlaşmaları ve projelere adım atmayın. Daha sonrası üzülebilirsiniz, başınız ağrıyabilir. Ayrıca beklediğiniz gelir kaynaklarında sorun çıkabilir, satışlarınızda sorun çıkabilir, aksilikler olabilir, terslikler olabilir. Merkür Retrosu'nda alışveriş için uygun değil. Özellikle teknoloji ve konularında arızalar ve sorunlar çıkabilir. Ayrıca Merkür Retrosu'nda eski sevgililerle görüşmenin de bir anlamı yok. Zaten Merkür Retrosu olduğu için yine ayrılıklar olacak. Merkür Retrosu ile ilgili yeni işlere başlamak adına olumlu zamanlar değil dediğim gibi. Tabii benim yaptığım genel yorumlar, bireysel haritalarda bu etki değişebiliyor. Merkür Retrosu'nda doğan insanların Merkürleri olumsuz açı almadıysa bu olumsuz enerjiler çok az çalışabiliyor tabii ki. Ben genel yorum yapıyorum. Yılın 2. Merkür Retrosu İkizler Burcu'nda olacak. 28 Mayıs 2021 ile 20 Haziran 2021 arası olacak. Ve sizin sağlık evinizi etkiliyor ve aynı zamanda 12. evinizi yani 6-12 aksınızı etkiliyor. Aynı zamanda az önce bahsettiğim gibi orada bir de güneş tutulması var. Yani bu süreçte sağlıkla ilgili konular, iş hayatınızla ilgili konular, gündelik işlerinizle ilgili konularda bir şey başlatmak adına uygun zamanlar değil. Retrodan sonra hareket etmek daha doğru olacaktır. Mesela iş kurmak için de güzel zamanlar değil. Retrodan sonra harekete geçmek en doğrusu olacaktır. Yılın son Merkür Retrosu Terazi Burcu'nda 26 Eylül 2021 ile 18 Ekim 2021 arası. Sizin kariyer evinizde bir Merkür Retro var ve aynı zamanda evinizi de etkiliyor. Yani hem kariyerinizi, hem işinizi, hem oturduğunuz ev ikametgahınızı, evinizi, yuvanızı, anne baba konularını etkileyen bir Merkür Retro. Yani siz o süreçte hem kariyerde hem de evinizde anne babanız, ailenizle ilgili iletişim sorunları yaşayacaksınız. Yanlış anlaşılmalar ve aksilikler yaşayacaksınız. Evde belki teknolojiyle ilgili arızalar olacak, sorunlar olacak. Yine bu süreçte bir karar alınmamalı. Retrodan sonra hareket etmek daha doğru olacaktır. Nisan ayına kadar ay düğümleri Balık burcundaki Neptün'den kare açı alacak. Nisan'dan sonra bu açı azalacak. Bu kare açı zorlayıcı bir açı ve sizin kardeşler, yakın akrabalar, komşular, iletişim, eğitim, medya, basın yayın gibi konularda ve kısa yolculuklar ve arabanız ve taşıtlarla ilgili konularda bazı şeyleri net görmediğinizi gösteriyor.
Neptün transiti burada. Çünkü Neptün konuları gizler, mevzuları gizler ve siz sanki bir buzlu camdan bakıyormuş gibi olaylara hakim olamazsınız. Ve Nisan'ın sonuna kadar zaten bu konular ve sağlığınız ve iç dünyanızla ilgili konularda siz doğru kararlar veremeyeceksiniz. Örneğin kardeşinizle ilgili bir sağlık sorunu olabilir ya da sizin kardeşiniz sağlığınızla ilgili sorunları tam net göremiyor olabilir. Bu şekilde de çalışabilir. Ama Nisan'dan sonra bu enerji azalacak ve bazı şeyleri daha net görebileceksiniz. Ayrıca Neptün'ün Balık burcundaki transiti 24 Haziran 2021 ile 2 Aralık 2021'de retro olacak. Geri giderken Neptün belki bazı şeyleri daha net görebileceksiniz yakın çevreniz ve eğitim, iletişim ve ulaşım konusunda. Şimdi diğer açıya gelirsek yine yılın zorlayıcı açılarından Uranüs'ü anlatmak istiyorum. Biz zaten 2021'e Uranüs retrosuyla girdik. Yani Boğa burcunda 17 Ağustos 2020 tarihinden itibaren Uranüs retroya başladı 13 Ocak 2021'e kadar. 6 derece yani Koç burcuna 6 derece Boğa'dan Koç burcuna doğru Uranüs retro hareketine devam ediyor. 13 Ocak 2021'e kadar. Sonra tekrar düz hareketine başlayacak Boğa burcunda. Sonra yine yıl içerisinde 19 Ağustos 2021 ile 19 Ocak 2022 arasında tekrar retro olacak. Boğa burcunun ilk 10 derecesi, Kova burcunun ilk 10 derecesi, Akrep burcunun ilk 10 derecesi ve Aslan burcunun ilk 10 derecesi bu Satürn-Uranüs karelerinden çok etkilenecek. Çok zorlu süreç yaşayacak. Özellikle bu kare zaten sizin Kova burcunuzda transit gezegenlerinize kare yaptığı için sizi çok zorlamış olacak. Öncelikle bu karelerin en çok tetiklendiği tarihleri lütfen not alın. 18 Ocak 2021, 17 Şubat 2021, 15 Haziran 2021 ve 24 Aralık 2021 tarihleri çok önemli. Bu kare açı aktif olacak. Sizi hangi konularda etkiliyor bu? Maddi kaynaklarınız konusunda sizi çok etkiliyor. Hobinizle ilgili bir kazancınız varsa, sanatsal konularda bir kazancınız varsa, çocuklarla ilgili maddi konularda ya da sevgilinizle ilgili maddi konularda bazı ani kayıplar ve zorluklar yaşayabilirsiniz. Örneğin çocuğunuzla ilgili ummadığınız bazı eğitim masrafları ya da başka masraflar çıkabilir. Onun dışında sanatsal konularda dediğim gibi umduğunuz gibi kazançlar elde edemeyebilirsiniz. Ya da hobinizden de aynı şekilde umduğunuz gibi kazanç elde edemeyebilirsiniz. Ya da bu konulardaki projeleriniz ya da maddi kazanım projeleriniz değişebilir. Sizin dışınızda aniden değişebilir. Umduğunuz gibi gitmez. Çünkü sizin gelir kaynaklarınızı etkiliyor. Ve ani bir şekilde etkiliyor. Uranüs ani çalışır, zorlaştırıyor. Özellikle aktif olacağı tarihler bu tarihler. Aynı zamanda bu Uranüs-Satürn karesi sizin sevgiliniz varsa hayatınızda, bir aşk ilişkiniz varsa ayrılığı da getirebilir. Ayrılığın sebebi maddi konular da olabilir. Sevgili yükselen oğlaklar, sağlık evinizden ay düğümleri geçiyor ve çocuk evinden Satürn geçiyor ve kare alıyor. Çocukla ilgili konularda hamilelik dönemi yaşıyorsanız lütfen dikkat. Hamileliği mümkün olduğunca sakin geçirmeye ve sağlığınıza önem vermeye çalışın. Bu dediğim gibi kare açılar zor enerjilerdir. Eğer tüp bebek gibi tıbbi müdahaleyle bir çocuk sahibi olmak istiyorsanız 2021 yılında bu tarihler çok zorlayıcı olabilir. Yani bu konuda zamanınız varsa daha düşünmenizi istiyorum. Daha uygun zaman bulmanızı istiyorum bu konuda. Lütfen sağlığınıza dikkat edin. Satürn transiti Kova burcunda 2020 Aralık ayı itibariyle başladı ve sizin maddi konularda 3 yıl sizi zorlayacak, sınavlar verecek, iş hayatınızda belki iş hayatınız değişecek, belki yeni sayfalar açılacak. 3 yıl sizi çok çalıştıracak, çok yoracak ama 3. yıl siz gereken sorumluluklarınızı yerinize getirdiğiniz zaman size ödülünüzü verip gidecek. Ama bu 3 yıl içerisinde Uranüs'le pek çok kere karesi olacak. Pek çok kere zorlayıcı açıları olacak. O yüzden gelirlerinizi harcarken de çok dikkatli olmanız gerekiyor.
ummadığınız bir şekilde, ani bir şekilde elinizden çıkar. Aynı zamanda 5. ev şans oyunlarını da ifade eder. Bu tarz oyunlara da güvenip para yatırmayın. Ummadığınız bir şekilde zarara uğrayabilirsiniz. Satürn size paranızı kazanıp kazandığınızı biriktirme ve ona sahip çıkma konusunda eğitim vermek istiyor. Yani sizin olgunlaşmanız gereken bu 3 yılki konunuz para. Parayla ilgili, yani parayı elinizde tutma konusunda sınavdasınız. Aynı zamanda tabii 2. ev 8. evi de etkiliyor. Harcamalar, ortak gelirler, banka kredisi, borç, tazminat, nafaka, prim konularını da etkiliyor. Bu konulara da dikkat etmeniz gerekiyor aynı şekilde. Onun dışında Satürn Kova burcunda retro hareketi 20 Mayıs 2021 ile 7 Ekim 2021 arasında olacak. O süreçte Kova burcunda retro hareketindeyken Satürn o konularda eksik kalan, tamamlamanız gereken işler varsa onları tamamlamak adına güzel süreçler, örneğin işinizde yapmanız gerekenler varsa tamamlamanız gereken süreçler demektir. Kova burcuna aynı zamanda Aralık 2020 itibariyle Jüpiter transiti başladı. Jüpiter de sizin para evinizde ve Jüpiter bir yıl size para evinizde bolluk, şans, kısmet, bereket getirecek. Yani her ne kadar Satürn zorluysa Jüpiter'in desteği var sizinle birlikte. Aynı şekilde borç, kredi, nafaka, prim konularında da sizi destekliyor. Yani o dönem 2021 yılı boyunca kazanacağınız paranızı biriktirmeniz, birikim yapmanız sizin avantajınıza olacak. Sizi gökyüzü bu konuda destekliyor. Fuzuli para harcamanızı istemiyor. Satürn sınavları bunlar. Ayrıca Jüpiter Kova ve Balık'ta giderken, yani Kova burcunda giderken bir ara Balık burcuna geçecek ve sonra tekrar Kova'ya doğru retro hareketine devam edecek. 16 Haziran 2021 ile 14 Ekim 2021 tarihleri arasında bu transit devam edecek. Jüpiter'in Balık burcuna girdiği zaman kardeşleriniz, yakın çevreniz, kısa yolculuklar, eğitim gibi konularda güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Belki o süreç araba almanız için güzel bir zaman olabilir. Araba almayı düşünebilirsiniz. Sonra tekrar Jüpiter Kova'ya girecek. Oradaki transitini tamamlayıp yıl sonu Balık burcuna geçecek ve bir yılda Balık burcunda kalacak. Bu yıl Mars retrosu yok. Sadece Venüs retrosu var ve Venüs 14 Aralık 2021 ile 24 Ocak 2022 tarihleri arasında Oğlak burcunda Venüs retromuz var. O da sizin 1. evinizde sevgili yükselen oğlaklar ve ilişkiler evinizi de etkiliyor. İlişkiler, evlilik ve ortaklık evinizi etkiliyor. Yani 2022 yılına ilişkilerle ilgili, ortaklık ve evlilikle ilgili sorunlarla giriyorsunuz gibi duruyor. Biraz sorunlu bir 2022'ne giriş olacak. Bu süreçte ilişkinizi sorgulayabilirsiniz, kendinizi sorgulayabilirsiniz, ortaklığınızı sorgulayabilirsiniz. O konularda bazı sorunlar gündeme gelebilir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. 2021 yılının hepimize ve dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum. Sevgiler.